Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Benimle birlikte kahvenin büyülü dünyasına adım atmaya, fincanların ve tabakların anlattığı sembolleri keşfetmeye hazır mısınız? Bu kanalda kahve falı yorumları, tabak falları, burç yorumları ve magazin dünyasının en çok konuşulan gelişmelerini samimi bir dille sizlerle paylaşacağım. Eğer siz de gizemli sembollerin anlamlarını merak ediyor, keyifli sohbetler eşliğinde eğlenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece yüklediğim hiçbir videoyu kaçırmazsınız. Haydi şimdi kahvelerimizi hazırlayalım ve birlikte yepyeni bir yolculuğa başlayalım. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Kahve falımıza geçiyoruz. Canım fincanını uzun uzun inceledim. İlk hissettiğim şey son zamanlarda omuzlarında taşıdığın yük gerçekten ağırmış. Fincanın dibi oldukça koyu ve kapalı. Bu genellikle insanın içine attığı, kimseye anlatmadığı düşünceleri gösterir. Dışarıdan güçlü görünmeye çalışıyorsun ama içinde artık biraz da ben rahat etmek istiyorum diyen bir ses var. Fakat dikkatimi çeken çok güzel bir ayrıntı var. Fincanın dibini ikiye ayıran beyaz temiz bir yol oluşmuş. Bu yol önünün açılacağını anlatıyor. Uzun süredir bekleyen bir konu yavaş yavaş çözülmeye başlayacak. Sen son zamanlarda iki karar arasında kalmışsın. Bir yandan kalbinin istediği, bir yandan mantığının söylediği şey var. Fincanda tam bunu gösteriyor ama sonunda kalbinin sesini dinleyeceğini görüyorum. Kupanın üst kısmında kuşa benzeyen bir şekil görüyorum. Bu haber demektir. Beklediğim bir telefon, mesaj ya da resmi bir haber geliyor. Özellikle 3 sayısı dikkat çekiyor. Bu 3 gün, 3 hafta ya da ayın 3'ü, 13'ü veya 23'ü olabilir. Bu yol çıkmış. Bir yol çıkmış. Bu kısa bir seyahat olabilir. Su kenarlı bir yerde görünüyor. Gideceğin yer sana huzur verecek. İş ve para konusunda fincan oldukça hareketli. Uzun zamandır beklediğim bir para eline geçebilir. Bir borç kapanıyor ya da maddi olarak nefes alacağım bir dönem başlıyor. Paranın iki parça halinde gelmesi de mümkün görünüyor. Şimdi aşk tarafına geçelim. Kalbinde bitmemiş bir hikaye var. Geçmişte seni kırmış biri hala enerjini etkiliyor. Sen bitti desem bile fincan tam kapanmadığını söylüyor. Ayrıca yeni bir erkek enerjisi de görüyorum. Bu kişi ağır hareket eden, gururlu ama duygularını içinde yaşayan biri. Sana karşı ilgisi var fakat adım atmakta zorlanıyor. Eğer hayatında biri varsa aranızdaki sessizlik yerini konuşmalara bırakacak. İki kişi arasında kalma enerjisi de hissediyorum. Biri geçmişten, biri gelecekten gibi. Bir kadın figürü çıkmış. Bu kişi biraz kıskanç. Her söylediğini sözü herkese anlatan biri olabilir. Sırlarını çok paylaşmaman faydalı olur. Ev içinde de değişiklik görünüyor. Eşya değişikliği, taşınma düşüncesi ya da evle ilgili güzel bir gelişme olabilir. Sağlık tarafında yorgunluk çıkmış. Özellikle uykusuzluk ve zihinsel yorgunluk dikkat çekiyor. Biraz kendine zaman ayırmaya ihtiyacım var. Fincanda balık sembolü de oluşmuş. Bu bereket ve kısmettir. Maddi anlamda şansın açılıyor. Bir dilek kapısı da görüyorum. Dileğin hemen olmuyor ama önünde hiçbir engel kalmıyor. Sabırla beklediğin gelişmeler ihtimali yüksek. Son olarak fincanın söylediği cümle şu: artık geçmişin yükünü bir bırak. Önünde temiz bir sayfa açılıyor. Beklediğin haber geliyor. Maddi sıkıntı hafifliyor ve kalbin yeniden umutlanıyor. Kendine güven, çünkü bu fincanda kapanan bir devrin ardından başlayan yeni bir dönem var. Falın genel enerjisi oldukça olumlu. İlk etapta küçük gecikmeler görünse de özellikle önümüzdeki birkaç hafta içinde peş peşe gelecek gelişmelerle yüzünün güleceğini gösteriyor.
Fincanın dibindeki koyuluk bunu çok net gösteriyor. Ancak tam ortasındaki beyaz açıklık bana şunu söylüyor: karanlığın sonuna gelmişsin. Sanki uzun zamandır beklediğin bir kapı açılacak. Ben burada iki ayrı yol görüyorum. Birisi geçmişten geliyor, diğeri ise tamamen yeni. Geçmişte yaşadığın bir kırgınlık hala kalbinde, her ne kadar artık bitti desen de aslında içinde cevabını alamadığın sorular var. Bu kişi sana bir açıklama yapmadan uzaklaşmış olabilir. Ya da sen bir konuşmayı yarım bırakmış olabilirsin. Fincan bana bunun kapanacağını söylüyor. Aşk tarafına baktığımda bak burada şurada kalbe benzeyen şekil görüyorum. Ama kalbin tam ortasında ince bir çizgi var. Bu çizgi küslüğü değil, sessizliği gösteriyor. İki insan birbirini düşünüyor ama ikisi de ilk adımı bekliyor. Sen gurur yapmışsın, karşı taraf da gurur yapıyor ve zaman geçiyor. Ben burada M harfini görüyorum. Sonra S, bir de A. Bu harfler isim, soyisim ya da yaşanacak yer olabilir. Bir erkek figürü çıkmış. Uzun boylu, sessiz, duygularını belli etmeyen biri. Ama seni uzaktan takip ediyor gibi. Sosyal medya üzerinden ya da ortak bir çevreden haberini alıyor olabilir. Burada kuş görüyorum. Kuş demek haberdir. Bu haber seni şaşırtacak. İlk okuduğunda inanamayacaksın. Hatta bu gerçekten bana mı geldi diyeceksin. Bu haber iş olabilir, aşk olabilir, maddi olabilir. Ama kesinlikle sevineceğim bir gelişme. Para, fincanın sağ tarafında balık görüyorum. Balık berekettir. Uzun süredir beklediğim para geliyor. Bu para tek seferde değil, iki parça halinde geliyor. Bir borç kapanıyor. Sonra yeni bir kazanç kapısı açılıyor. Sanki yeni bir teklif de var. İş hayatında seni kıskanan biri çıkmış. Bu kişi sürekli gülüyor ya da görünse de senin başarını çekemiyor. Ama dikkat et, zarar veremiyor. Çünkü fincanın yanında güçlü bir koruyucu enerjisi var. Sen çalıştıkça önün açılıyor. Aile tarafında ev içinde yaşlı bir kadın figürü görüyorum. Bu kişi sana dua ediyor. Onun duası seni koruyor. Aile içinde ufak bir kırgınlık varsa tatlıya bağlanacak. İki yol görüyorum. Biri kısa, biri uzun. Kısa olan çok yakın. Ani bir ziyaret, uzun olan ise şehir dışı, su kenarlı bir yer olabilir. Oraya gittiğinde hayatında yeni bir başlangıç olacak. Biraz nazar görüyorum. Son zamanlarda üst üste yaşadığın aksiliklerin nedeni biraz da bu enerji olabilir. Kendine daha az anlatman sana iyi gelecek. Her planını herkesle paylaşma. Şimdi fincanın en güzel yerine geldim. Burada tertemiz bir dilek kapısı açılmış. Senin içinde tuttuğun çok büyük bir dilek var. Bunu çok az kişi biliyor. Fincan diyor ki sabret, çünkü gerçekleşmesini sandığın daha az zaman kaldı. Ben özellikle 3 ve 7 sayılarını görüyorum. Bu tarihler ya da haftalar senin için önemli olabilir. Fincanımda gördüklerim bu kadar. Şimdi tabak falına geçiyoruz. Bana bir insanın iş dünyasını anlatırken fincan tabağı yükün aktığı yolunu gösteriyor. Fincan tabağında dikkatimi çeken ilk şey kahve telvesinin sadece tek yönde akması oldu. Bu çok önemli bir sembol. Çünkü bu görüntü bana uzun zamandır taşıdığım bir yükün artık senden kalktığını söylüyor. Sanki aylarca belki de bir yıldır seni ağırlaştıran bir şey var. Bir gün tamam artık bunu düşünmeyeceğim diyorsun ama ertesi gün aynı şeyi tekrar oluyor. Ancak fincan tabağı bana bu döngünün kırılacağını söylüyor. Ortadaki o büyük koyu şekil bana kapalı bir kapıyı hatırlattı. Hemen altındaki açık halka kapının yavaşça açıldığını gösteriyor. Başka bir deyişle, gecikmiş de olsa olumlu bir gelişme olabilir.
Sabırla çalışıyorsun. Sabrının ödülünü alacaksın. Bakın şu uzun akıntıya görüyor musunuz? Bana bu köprü gibi görünüyor. Farklı görmenin tek yolu bu. Bu geçiş kolay olmayacak ama sonunda böyle olduğu için mutluyum diyecekler için olacak. Yıllar boyunca yaşadığınız bazı hayal kırıklıklarının aslında size doğru yola yönlendirdiğini fark edeceksiniz. Taban etrafındaki daire oldukça belirgin. Bu daire parayı temsil ediyor. Bir ödeme geliyor. Ardından ikinci bir ödeme görünür. Üzerinizdeki mali baskı azalıyor. Beklediğiniz bir iş, ek gelir veya bir fırsat karşınıza çıkabilir. Şimdi en çok dikkatime çeken kısma geliyorum. Ortadaki kahve telvesi ikiye bölünmüş gibi görünüyor. Bu bana iki kalbi anlatıyor. Birbirine yakın ama tamamen birleşmemiş değiller. Gururla girilmiş. Sessizlikle girilmiş. Belki de yanlış anlamalar. Burada geçmişten gelen bir enerji görüyorum. Bu kişiyi tamamen unutmadınız. Sanki zaman zaman sizi düşünüyorlar. Ama ilk adıma atmak zor. Eğer etrafa kimse yoksa geçmişe tamamen kapıyı kapatmanın yeni bir başlangıcı zorlaştırdığını da söyleniyor. Tabağın sağ tarafındaki küçük noktalar birbiri ardına gelecek haberleri simgeliyor. Bunlardan biri ise çok mutlu edecek, diğeri ise şaşırtacak. Özellikle bir telefon görüşmesi dikkat çekiyor. Karanlık merkez bana bir dağ gibi görünüyor. Dev bir engel. Uzun zamandır üstesinde gelmeye çalıştığınız bir enerji var. Bazen acaba hiç düzelecek mi diye düşündünüz. Ama dikkat edin. Bu karanlık alanın etrafında belirgin bir ışık çemberi var. Bu çember karanlığın ardından gelecek rahatlamaya simgeliyor. Kaderin size biraz daha sabırlı olun dediğini hissediyorum. Sevgili dostum, çok fazla düşündüğünüz için yoruluyorsunuz. Her şey bittikten sonra bile onları tekrar içsel olarak yaşıyorsunuz. Kendinize bunu söyleseydim ne olurdu diye soruyorsunuz. Bunu yapmasaydım işler farklı olur muydu? Tabak size şunu söylüyor. Geçmişi geride bırakmanın zamanı geldi. Çünkü ileriye bakmazsanız yeni kapılar açmak zordur. Şimdi aşk tarafına bakıyorum. Merkezdeki figür iki farklı enerji içeriyor. Bir taraf geçmişi, diğer taraf geleceği gösteriyor. Geçmişte sizi etkileyen bir kişi hala enerjinizde iz bırakıyor. Sizinle bu kişi arasında tamamlanmamış sözler ve ifade edilmemiş duygular olabilir. Ama ilginç olan şu ki yeni bir fırsat ortaya çıktı. İki adımı atmadan önce sakin, vakur ve düşünceli biri. Bu kişi sizi önce uzaktan gözlemleyecek, konuşmalar yavaş başlayacak ama zamanla derinleşecek. Tabaktaki daireler bolluk çemberine benziyor. Bu bana beklenen bir ödeme veya mali rahatlamanın işaretini veriyor. Paranın gelişinin iki aşamada gerçekleşeceğini hissediyorum. Birincisi size rahatlama getirecek, ikincisi planlarınızı değiştirmenize neden olacak. Aile içinde küçük bir anlaşmazlık veya iletişim eksikliği var gibi görünüyor. Ancak bu kalıcı değil. Bir konuşma, bir ziyaret veya beklenmedik bir haber aile ortamını rahatlatacak. Uzun bir yolun sembolü var. Bu sadece seyahatle ilgili değil, aynı zamanda hayatınızda bir yön değişikliğini de temsil ediyor. Belki yeni bir iş, belki yeni bir ortam, belki de uzun zamandır ertelediğiniz büyük bir karar. Bu yolun sonunda ışık var. Tabaktaki iki küçük nokta dikkatimi çekiyor. Bu nazar kıskanç bakışlar olarak yorumlanır. Belki de tüm planlarınızı herkese paylaşmamak en iyisidir. Gizli hareket ederseniz işlerinizin daha kolay gerçekleşeceğini anlaşılıyor.
Şimdi tabağın en güzel kısmına ulaştım. Merkezdeki açık daire bana arzu kapısını gösteriyor. Kapı kapanmadı. Aslında aralık. Bu dileğinizin gerçekleşmesi için fırsatların oluştuğu anlamına gelir. Özellikle 3 ve 7 rakamların varlığını hissediyorum. Bu rakamlar günleri, haftaları ve ayları temsil eder. Sevgili dostum, bu levhanın bana ilettiği en güçlü mesaj şu oldu. Kendinizi sıkmışsınız. Hissettiğiniz dönem sona eriyor. Yeni başlangıçlar, uzun zamandır beklenen haberler ve size huzur getirecek olaylar sizi bekliyor. Sabırlı olursanız bugün yük olarak gördüğünüz birçok şeyin zamanla neden gerçekleştiğini anlayacaksınız. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Benimle bu kadar keyifli vakit geçirdiğiniz için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Unutmayın, onun çiftliği yeni bir hikayesi, tabağı yeni bir enerji taşır. Yorumlarımız tamamen eğlence ve geleneksel fal kültürü kapsamında hazırlanmıştır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan anında haberdar olmak için zilini açmayı unutmayın. Falınızın boyutunu yorumlamak İstiyorsanız yorumlarınızı benimle paylaşabilir. Bir sonraki videoda seçilmiş olmak üzere düşündüklerinizi ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Birimlere çok iyi bakın. Huzurla ve bol şansla kalın. Bir sonraki videoda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.